Balkanlar Hızı Tur serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Osmanlı'nın gözbebeği, Atatürk'ün gençlik yıllarının kenti Manastır'ı, Makedonya'nın doğa harikası hazinesi Matka Kanyonu, Kiril alfabesinin doğduğu yer Sveti Naum'u geziyoruz. Sizlere bölüm sonunda Üsküp'te bir iftar yemeği şenliğiyle veda edeceğiz. Başlıyoruz. Daha sonraları Atatürk ismini alacak olan Başkumandanımız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, o günkü ismiyle Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'nde 1896-1898 yılları arasında eğitim görmüştür. Bugün arkeoloji müzesi olarak hizmet veren binanın bir kısmı Atatürk'ün aziz hatırasına uygun şekilde ayrılmış durumdadır. Türkiye'nin desteğiyle yapılmış olan bu kısımda Atatürk hakkında kısa bilgiler bulabiliyorsunuz. Geziye Magnolia Meydanı üzerinden geçerek devam ediyoruz. Bu meydan hakkında ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Şimdi ilginç bir duraktayız. Eleni Karinte'nin evi. Manastırın merkezi ve tarihi yürüyüş yolu olan Şirok Sokak üzerinde bulunan bu evde hikayeye göre Atatürk'ün ilk aşkı Eleni yaşıyormuş. Atatürk İdadi'deki derslerini bitirdikten sonra her gün Şirok Sokak'tan geçer, balkondaki Eleni'yi görürmüş. Eleni'nin Rum kızı olması ve Manastır'da bir Türk'e aşık olmasını ailesinin onaylamaması sebebiyle yarım kalmış bir aşk olmuş. İkinci meşrutiyetin hazırlayıcısı ve isyanın patlak verdiği şehirler Selanik, Manastır, Resne ve Ohri gibi Balkan ve ağırlıkla Makedon kentleridir. İttihat ve Terakki'nin de iyi örgütlendiği bir şehir olmuştur Manastır. Önünde durduğumuz bina da İttihat ve Terakki devrinde Manastır'da inşa edilmiş bir Osmanlı askeri binasıdır. Bugünlerde bina Manastır Ordu olarak kullanımda. Tarihi Şirok Sokak'ta yürüyüşe başladık. Manastır Askeri İdadisi ile Magnolia Meydanı'nı birbirine bağlayan uzun bir yürüyüş yolu burası. Şehrin birçok tarihi binasını ve konsolosluklarını bu sokak üzerinde görebiliyorsunuz. Manastır ismini Bitol olarak değiştirdikleri gibi şehirde Türklere ait birçok isim değiştirilmiş. Manastırın kurucusu kabul edilen ve antik kent kalıntılarında da izlerini görebileceğiniz kurucu figürün heykeli Magnolia Meydanı'nda. Kör Filip, Büyük İskender'in babası 2. Filip. Her ne kadar bugün tepesinde bir haç bulunsa da Osmanlı'dan kalma saat kulesi de tüm heybetiyle meydanı süslüyor. 1506 yılından kalmış ve Manastır'ın en büyük camisi olan İshakiye Camii de meydanın bir diğer köşesini süslüyor. Yeni caminin altındaki Roma devri kalıntıları sebebiyle ne yazık ki cami bugün ibadete kapalı. Roma kalıntılarına ulaşılabilmesi için Osmanlı eseri caminin yıkılması gündemdeymiş. Şimdi parkın içerisinden meydana dönüyoruz. Manastırın ortasında var bir havuz, canım havuz. Bu yurdun kızları hepsi de Yavuz, biz çalar oynarız. Biraz önce Roma kalıntılarını incelediğimiz yeni cami tam karşımızda. Manastırın ortasındaki çeşmenin de bir zamanlar yine bu camiye ait olduğu söyleniyor. 2001 yılında Makedon ve Arnavutlar arasında başlayan iç savaş ne yazık ki her iki taraf için de büyük acılara sebep olmuş. Bugün meydanda o günlerin anısına melek kanatlı bir erkek heykeli bulunuyor. Şimdi büyük bir Makedon kilisesine doğru yola devam edelim. 1833 yılında bir Ortodoks kilisesi olarak yenileme kapsamında inşa edilmiş burası. Osmanlı'nın büyük kilise yapımına izin vermeye başladığı 1839 Tanzimat Fermanı öncesinde bu kilisenin yapılabilmesi ilginç bir durum. Osmanlı zayıflayan otoritesi sebebiyle o devirde bazı kuralsızlıkları görmezden gelmiş gibi duruyor. Ohri'ye 15 kilometre mesafede bulunan Matka Kanyonu'ndayız şimdi. Burası gerçekten doğa harikası bir yer.
otobüs veya kişisel araçla ulaşabildiğiniz Matka Kanyonu içerisinde tarihi Ortodoks manastırları gibi dini yapılar da bulunuyor. Buraya kadar gelmişken gezmek istiyorum derseniz tekneyle nehir üzerinde turlara çıkabileceğiniz gibi yürüyüş yollarında da vakit geçirebilirsiniz. İçerisinde bir baraj gölünün de bulunduğu kanyonda doğa sporları konusunda da imkanlar bulabiliyorsunuz. Oldukça uzun bir rotası olan yürüyüş yollarında uzun bir tur yapmak isterseniz ben yine de tek başınıza yola çıkmanızı önermem. İnsanlardan oldukça uzak noktalarda yardıma ihtiyaç duyacak olmanız durumunda ne kadar sürede fark edileceğinize emin olamıyorum. ...900'lü yıllarda Bizans Kilisesi olarak mükemmel bir konuma inşa edilmiş Arnavutluk sınırındaki Sveti Naum Kilisesi'ndeyiz. Müslüman halk arasında burada Balkanlarda İslam'ı yaymakla görevli Sarı Saltuk Baba'nın mezarı olduğu söylense de açıkçası pek gerçekçi durmuyor. Balkanlarda birçok ülkede Sarı Saltuk Baba'ya ait olduğu iddia edilen mezarlar bulunuyor. Ohri Gölü'nün doğduğu kaynağa da ev sahipliği yapan Sveti Naum, asıl önemini Kiril ve Metodios'un manastır hocası olmasından alıyor. Kiril alfabesinin doğduğu ve İncil'in Kiril alfabesiyle yazıldığı mekandayız anlayacağınız. Ama buranın doğal güzelliği nedir derseniz kesinlikle Ohri Gölü'nün doğduğu sularda tekne gezintisi derim. Yüzmenin yasak olduğu bu nehirde suyun temizliği ve berraklığı gerçekten büyüleyici görüntüler sunuyor. Bölümü Üsküp'te bir iftar yemeğiyle kapatıyoruz. Makedonyalı Arnavut bir dostumdan, yani yerel halktan gelen Türk çarşısında geleneksel iftar yemeği ve havai fişek kutlamaları ile size ve tüm Balkanlara kucak dolusu selamlarımızı yolluyoruz.